Merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle aklınızdaki kişi ve üçüncü kişi açılımı yapacağım. Aklınızdaki kişiyle aranızda bir üçüncü kişi var ise bu video sizler içindir. Kanala destek için kanala abone olup beğeni ve yorum bırakıp videoyu hype edebilirsiniz. Güzel olumlu enerjileri üzerinize çekebilmek için yorum aldım kabul ettim yazabilir. Olumlamalar sayı sekansları kullanabilirsiniz. Özel bakım için Lenora Tarot Astro Instagram adresinden mesaj atabilirsiniz. Şimdi bakalım arkadaşlar neler oluyormuş aklınızdaki kişiyle üçüncü kişinin hayatlarında. Genel olarak buna bakacağım. Katina destekli bir açılım olacak. Sonrasında da aklınızdaki kişiye dair bilinçaltında ne var? Size ne söylemek isterdi ve bu açılımdan sonra size vermemiz gereken mesaj nedir? Bunları sırayla bakmış olacağız. Sabahki açılımın devamı niteliğinde de izleyebilirsiniz bu açılımı. Sabahki açılımda da aklınızdaki kişi ve size dair genel bir açılım yapmış oluyorum. Her sabah saat 8'de genel açılımları koymuş oluyorum arkadaşlar. Üçüncü kişi açılımını da üçüncü kişi sorunu olan arkadaşlar için fırsat buldukça koymaya çalışıyorum. Lenora Tarot Astro olan diğer kanalımda da burç videoları koymaktayım. Dilerseniz o kanalda abone olarak videoları takipte kalabilirsiniz. Bildirilerinizi açık tutarak gelen yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdi anlatalım bakalım. Burası aklınızdaki kişi, burası da sizin üçüncü kişiniz. Siz dinleyen kişisiniz, dinleyicisiniz. O yüzden burası sizin üçüncü kişiniz. Size göre üçüncü kişiniz kimse odur. Uyumlanıyorsanız izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kolektif bir bakım, zamansız zamana bireysel açılım değildir. Şimdi başlayalım bakalım. Aklınızdaki kişi stratejik yaklaşımlar uyguluyor kendince. Yani temkinli davranıyor. Kendi çıkarlarıyla örtüşecek şekilde, kendisi bir zarar görmeyecek şekilde stratejik hal ve tavırlara girmiş. Evet, daha dürüst bir tutum sergilemek istediğini yine görüyoruz. Aklınızdaki kişinin böyle bir karar almış. Kendini bu anlamda da güçlü ve enerjik hissediyor. Eğer ki daha önce yalanlar söylüyorsa, sürekli hile, manipüle gibi durumlara başvuruyorsa daha dürüst enerjilere geçme kararı almış aklınızdaki kişi. Bir iyileşme döngüsü içerisinde olduğunu görüyoruz aklınızdaki kişinin. Derindeki yaraların şifa bulması, ruhsal iyileşme, frekansında yine bir yükseliş, kendi içindeki o eril dişil dengesini yakalaması. Bunlardan bahsedebiliriz. Aklınızdaki kişi şu an bir iyileşme sürecinde. Kimileri gerçekten ruhsal bir rahatsızlığı olabileceği gibi, yani psikolojik, ruhsal bir problem olabileceği gibi arkadaşlar aklınızdaki kişilerin. Bazıları da gerçekten fiziksel anlamda da bazı rahatsızlıklar ve hastalıklarla uğraşıyor olabilir şu an. Diğer kartımızda kıskançlık içerisinde olduğunu söylüyor aklınızdaki kişinin. Bir kaybetme korkusu içerisine girmiş, bencil yapmış olduğu bir hareketten dolayı endişeler duyuyor şu an. Kendince bir şüphe ve rekabete girmiş, sürekli aklında bir şeyleri kurguladığı, öyle olursa böyle olursa dediği ve stresli olduğu bir dönemden geçtiğini görmekteyiz. Diğer kartımızda yüzleşme, kendi kendiyle yüzleştiği, kendi kendine bir şeyleri sorguladığını görüyoruz aklınızdaki kişinin. İç hesaplaşmasını yapıyor bu kişi. Özellikle de yani niye böyle oldu? Neden? Benim suçum neydi? Ya da ben hani nerede haksızlık yaptım gibi bunları sanki sorguluyor kendi içinde. Nerede hata yaptım? Nerede yanlış yaptım? Ne yapmalıydım? Ne yapmamalıydım? Böyle sorgulamalara girmiş. Üçüncü kişi ise şu an güce başarıya odaklanmış durumda. Eğer ki üçüncü kişiniz bir baba ise veya baba figürüyle alakalı hayatında bir gündemi olabilir şu an üçüncü kişinin arkadaşlar. Yani kendi babası olabilir veya hayatındaki bir baba figürüyle ilgili bir mevzudan burada bahsediyor olabiliriz. Merak duygusu içerisinde üçüncü kişi. Bir duruma ve bir mevzuya karşı büyük bir merak duygusu üçüncü kişiye sarmış. Öğrenmek ve anlayabilmek için kendince bir takım çabalar harcıyor. Belki ipuçları bulmaya çalışıyor. Sorguluyor, araştırıyor arkadaşlar. Diğer kartımızsa kıyı. Güvenli olana sığınmaya ve kendini nerede nasıl güvende hissediyorsa o durumu ve o süreci sanki sürdürmeye çalıştığını görüyoruz üçüncü kişinin. Karmaşadan kaçtığını, hayatında bir kaos ve karmaşa istemediğini, sadece güvenli gördüğü, kendince güvenli gördüğü alanda kalmak için uğraşlar verdiğini burada görmekteyiz.
O diğer kartımız ise üçüncü kişinde artık bir şeylerin, yani hakikatin farkına varmış olduğuyla alakalı, kendince gerçeklerle yüzleştiği ve bir işin aslı ve esasına nihayet anladığı, hakikatlere de er ya da geç ulaştığı bir dönemde üçüncü kişi. Şimdi devam edelim bakalım. Klasik tarotları açalım. Sonra da katinalarla devam edeceğiz. Bakalım başka neler oluyor. Şimdi şöyle bir durum geldi. Aklınızdaki kişinin gerek ruhsal gerek fiziksel bir rahatsızlığı varsa, hayatında bir problemi, derdi, tasası varsa bunun şifalanacağını yine kartımız belirtti. Altına iyileşme kartının altına güneş kartımız geldi. Evet, hayatında bazı belirsiz süreçler varsa, rahatsızlık, hastalık, sorunlar, problemler, sanki bunlar gidiyor. Aklınızdaki kişinin hayatı daha aydınlık bir hale geliyor. Biraz daha başarılar elde edebileceği, bir takım uğraşları varsa bu konularla ilgili bir başarı kazanabileceği, daha mutlu mesut olabileceği bir zaman diliminden burada bahsettik. Aklınızdaki kişi arkadaşlar şu an hayatında uğraş vermiş olduğu bir konuyla ilgili, örnek veriyorum, belki iş hayatında, belki oldurmaya çalıştığı bir düzenle ilgili, ama bir başarı elde edeceği burada gözüküyor. Bazı konularla ilgili daha kararlı bir ciddiyetli bir tavır ve tutum takılmış. Eğer ki aklınızdaki kişi daha önce belirsiz enerjilerdeyse, biraz dengesiz hal ve hareketlerdeyse, artık daha kararlı, daha böyle ne istediğini bilen bir hale gelmiş. Yani daha böyle tuttuğunu koparan enerjilere gelmiş arkadaşlar aklınızdaki kişi. Bu anlamda kafasında kurguladığı, planını yaptığı bir konuyla alakalı harekete geçmeye hazırlanıyor olabilir. Bu anlamda özgüveninin de yine aklınızdaki kişinin yüksek olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Özellikle de hayatında yaşayacak olduğu o olumlu gelişme sonrası sanki aklınızdaki kişinin özgüveni giderek daha da artıyor burada. Diğer kartımızsa Kupa Kralı'ndan bahsediyor. Burada bir kıskançlık vardı. Sevdiği birisinden burada bahsetmiştik. Kıskandığı bir durum ve mevzudan bahsetmiştik. Evet, sanki duygusal olarak kendileri şu an duygularını kapattığı, etrafa, çevreye bu duygularını pek belli etmek istemediği, yansıtmak istemediği, daha çok gizli saklı tutmak istediği ve bu durumu da bu şekilde korumak istediğini burada görüyoruz. Yani adeta kendini bu şekilde korumaya almış aklınızdaki kişi. Yani aşk durumları, duygusal durumlar, bunları pek dışarıya belli etmek istemiyor. Kendi içimden severim, kendi içimden düşünürüm dediği bir durum. Daha kapalı bir enerjide. Üçüncü kişinin hayatında ise üçüncü kişi her şeyi her açıdan düşünmüş. Daha çok zihin enerjisine geçmiş. Kendince ciddi bir karar almış, bunu görüyoruz ve bu aldığı karardan da sanki hiç kimse onu caydıramayacak arkadaşlar. Kendince ciddi bir karar almış üçüncü kişi ve bu kararı alma sebebi diyor ki, benim diyor çok kalbim kırıldı, çok üçlü durumlara maruz kaldığım için kalbim kırıldı, hayal kırıklığına uğradım, istediğimi alamadım. Şurada bakınız, konforlu alan, güvenli alan diyorduk ya mesela, kendini huzurlu ve güvende hissetmiyor bu üçüncü kişi arkadaşlar. Bu anlamda sanki bir hayal kırıklığına uğramış, istediğini alamamış, alamadığı için de şu an daha sert bir tutum içerisinde. Daha çok zihin enerjisiyle hareket ediyor. Kendince bir karar almış ve o kararı uygulamakta ısrarcı. Diğer kartımızda burada zaten hakikat demiştik. Gerçeklerle yüzleşiyor bu insan demiştik. Bir şeyin aslına, esasına ulaşmaya çalışıyor demiştik. Altına da hemen mahkeme kartımız geldi. Evet, bu kişi gerçekten kendini de yine yargıladığı, sorguladığı, bir şeylerin artık gün ışığına çıktığı, bakın şu merak ettiği konular da artık gün ışığına çıkmış olabilir arkadaşlar. Üçüncü kişinin merak ettiği mevzular vardı ya, bu durumları artık öğrenmiş olabilir bu kişi. Ve o yüzden de bakın bu aydınlanmayı yaşıyor olabilir hayatında. Ta ilk kartımızda bile bakın aydınlanma demiştik. Bir şeylerin farkında değilse artık daha bir farkındalıklı hale gelmiş üçüncü kişi. Bir şeylere uyanmış açıkçası. Böyle bir durum var üçüncü kişinin hayatında. Ve üçüncü kişinin hayatında şu an hani bazılarınız için gerçek anlamda bir mahkemesi de
olabilir. Bir mahkemesi de olabilir. Şu an bu mahkemeyle alakalı uğraşlar da veriyor olabilir. Devam edelim bakalım katinalarla. Başka neler diyecek kartlarımız aklınızdaki kişi ve üçüncü kişi için bir görelim. Şimdi katina kartımız aklınızdaki kişi için şunu söylemekte. Aklınızdaki kişinin içinde sakladığı, tuttuğu, şurada zaten diyorduk yani daha kapalı enerjilerde bir şeyleri sanki belli etmek istemiyor, gizliyor, saklıyor demiştik. Bakınız kupa kralıyla burada. Katina kartımız diyor ki bu sıkıntı veren büyük ve derin bir sır var diyor aklınızdaki kişiye diyor. Bu sırlar artık açığa çıkacak diyor. Üçüncü kişi arkadaşlar bu aklınızdaki kişinin buradaki açılıma göre sakladığı sır, sakladığı mevzu neyse öğreniyor. Bunu söyleyeyim. Öğreniyor. Bunu öğrenmesiyle birlikte bir aydınlanma yaşıyor. Bir hayal kırıklığı oluyor. Ciddi bir karar alıyor. Belki bir mahkeme açıyor. Veya da bir kendince kendini yargıladığı veya intikam planları yaptığı bir moda geçiyor diyebiliriz. Böyle bir durum var şu an gidişata göre. Evet yani aklınızdaki kişinin istediği kadar ketum olsun bu sırları ortaya çıkmış. Diğer kartımız da şunu söylüyor. Aklınızdaki kişinin hayatında ters giden bu durumlar aklınızdaki kişiyi alt üst edecek. Ve bu durumdan çok zor kendine gelecek. Yine hastalıklar, kayıplar ve hüsran söz konusu. Hem maddi hem manevi anlamda büyük bir zarar durumu söz konusu aklınızdaki kişinin hayatında. Diğer kartımızsa sabırlı olmaya çalıştığını görüyoruz. Bu kadar olumsuzluğa karşın aklınızdaki kişinin sabırlı olmaya çabaladığını görmekteyiz. Ve maddi olarak da sanki sıkışmış arkadaşlar. Öyle hani har vurup harman savurduğu bir dönemde olmadığını görüyoruz. Daha çok parayla ilgili kaygılandığı, var olanı korumaya çalıştığı ve bu konuyla ilgili ciddi kaygılarının olduğu bir dönemde aklınızdaki kişiyi maddi olarak sarsıldığını görüyoruz. Bir fakirlik, bir iş kaybı gibi durumlarda burada söz konusu. Üçüncü kişiye bakalım hemen. Şimdi üçüncü kişi de diyor ki aranıza bir üçüncü kişi girdi. Yani üçüncü kişiyle aklınızdaki kişinin arasına girmiş olan bir üçüncü kişiden bahsediyor arkadaşlar kartımız. Ve bu sebeple bu üçüncü kişiyle aklınızdaki kişinin sürekli tartıştığı, kavga ettiği gözükmekte. Evet böyle bir durum var. Sürekli böyle bir dalaşma, sözlü atışmalar söz konusu. Ve bunun dışında üçüncü kişinin mezar kartımız geldi arkadaşlar. Artık bir kayıp, bir son, dermansız, çaresiz kaldığı bir konuyla alakalı artık üçüncü kişinin pes etmesi. Yani direndiği o durum neyse bitirmekten kaçındığı, direndiği, ısrar ettiği mevzu artık bitiyor arkadaşlar. Artık kaçamıyor yani. Artık kesin bir son, bitiş, kayıp, netice budur arkadaşlar. Yani üçüncü kişinin hayatında artık bir sonlanmanın olduğunu katinamız da destekledi. Evet yani daha fazla sürdürülemeyecek bir mevzudan burada bahsediyor. Ve üçüncü kişinin güveni tamamen gitmiş aklınızdaki kişiye karşı. Yalancı olduğunu, kötü olduğunu düşünüyor aklınızdaki kişinin ve aklınızdaki kişiye kesinlikle güvenmiyor. Bu şekilde geldi arkadaşlar. Şimdi peki aklınızdaki kişinin size karşı bilinçaltında ne var ona hemen bakalım. Sizi olağanüstü büyüleyici birisi olarak görüyor. Gerek dış görünüşünüzden, gerek bu hayattaki sahip olduklarınızla, işte duruşunuzla, karakterinizle, bunlarla adeta bu kişiyi etkiliyorsunuz, büyülüyorsunuz arkadaşlar. Sizi çok güçlü bir insan olarak görüyor. Her ne olursa olsun ayakta durabilen, güçlü ve gücünü koruyabilen birisi olarak görmekte. Ve sizin etkinizde bu anlamda yoğun bir biçimde kalmış bu kişi. Evet hem gücünüz hem bu dış görünüş olarak sizden çok etkilendiğini söyledi bilinçaltında. Peki
Aklınızdaki kişi size ne söylemek ister? Onu hemen alalım. Görelim. Nasıl bir şey diyecek size, görelim bakalım. Beni bekle, hayatımı düzene sokacağım. Çünkü benim hayatım alt üst, yani gördük zaten burada alt üst olduğunu, özellikle de hem sağlıkla alakalı hem de maddiyatla alakalı bir sınanması var arkadaşlar aklınızdaki kişinin. Diyor ki beni bekle, hayatımı düzene sokacağım dedi bakalım. Peki bu açılımdan sonra size vermemiz gereken mesajını hemen onu alalım. Ne diyecek kartımız, bir görelim. Şöyle bir kart alalım hemen. İhtiyaçlar. İhtiyaçlarınızı açıkça belirtin. Çatışmadan da korkmayın. Övgülerinizde olduğu gibi şikayetlerinizi de açıkça ifade edin. Partnerinizin sözel olmayan ifadelerine bakın. Yani diyor ki sizin bu ilişkiden, bu kişiden beklentiniz, talebiniz neyse bunu diyor söylemekten çekinmeyin. Açık sözlü olun, açık ve net olun. İsteklerinizi belli edin. Bunu söylemiş. Ve bunu bildirdikten sonra da bu kişinin size sunacağı vaatlere değil de daha çok neyi yapıyor, neyi yapabiliyor, neyi yapamıyor, ona bakın ve ona göre kararlarınızı verin demiş. Peki şimdi soru cevap kartlarından da 3 tane alıyorum arkadaşlar. Bakalım nasıl cevaplar geliyor. 3 tane alalım bakalım yine. Birini seçebilirsiniz bunlardan. Birinci, ikinci, üçüncüyü de alalım. Bakalım neler diyecek kartlar. İlk kartla ben başlıyorum. İlk kartı açıyorum. Dua et, yanındayız. Evet arkadaşlar, özellikle de dua ediyorsanız iyi yapıyorsunuz. Dua edin, dua etmenizin iyi olacağını söylüyor kartımız. Dualarınız duyuluyor. Peki, diğer kartım. Zamanı Tanrı'ya bırak demiş. Yani diyor ki zaman, hani sabırsız olma, mesela örnek veriyorum. Ya bu kadar bana haksızlık etti. Ne zaman hani onların da hani böyle kötü olacağını göreceğim gibi gibi. Buna benzer bir şey istiyorsanız arkadaşlar, ya da bana yapılan bu haksızlıkların hani sonu ne olacak, yani ben hani hep mi ben üzülen ben olacağım tarzında hani böyle bir hak talebiniz varsa özellikle de diyor ki bunu Allah'a bırak. Yani zamanı geldiğince ilahi adalet işleyecek. Açıkçası ilahi adalet bekleyenleriniz varsa bunu zamana bırakmanız gerektiğini söyledi. Sabır etmeniz gerektiğini söyledi. Peki. Üçüncü kartı seçen arkadaşlar için Allah her şeyi görür dedi. Yani merak etme dedi. Kimin ne yaptığını, kimin ne olduğunu görüyor. Bu konuda endişe etme dedi kartımız arkadaşlar. Bir de olumlama kartı alalım. Bugünkü kolektif için. Bu açılımdan sonra size vermemiz gereken mesaj nedir? Şansınıza ne geliyor? Bir görelim. Ne gelmiş şansınıza? En iyisini hak ediyorum. Bunu kendinize sesli olarak söyleyebilirsiniz. En iyisini hak ediyorum. Yoruma da bırakabilirsiniz. Açılım bu kadardı. Kanala abone olup beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşça kalın.